Bırak maç devre devre değişik gösteriyor. Herhalde biraz bu sefer yoğurdu üfleyerek yemiş Fenerbahçe Beko. Ha? Soyma odasına gidiyordu, sırtından çekip getirdiler ve maçı aldı. Barcelona görünce ne oluyor bu adamı diye merak ediyorum. Soruyorlardır herhalde ama bir cevabı yok onda. Bayern Münih maçı, öndesin. Maç bitmiş, tiyatro bileti olan çıkar biliyor musun? Neden Motley, Costa, Antetokounmpo'yu bir arada izlemiyoruz? Bu ligde domine edecek takım var mı? Var mı? Var mı? Oyun aksiyona böyle bir şeyler yapıyor. Yanında koçlar da şöyle davranıyorlar. Bir de bir huzur bir tarafı da varmış gibi sürekli böyle bir bıyık altı gülme ben yakalıyorum. Macera filmi seyreder gibi seyrediyorsun yani. En son 3 boyutlu uzayda çekilmiş 5 boyutlu, varsa öyle boyut. Macera filmi ne oluyor abi? Tam bir görev adamı değil mi ya? Singleton dediğin 2 tane Euroleague yüzüğüyle gelmiş durumda. Naz Spor ekranlarına hoş geldiniz. Euroleague'de 18 ve 19. haftalar oynandı. Çift maç haftasını geride bıraktık. Detaylara bakacağız. Koç nasılsın? Şuraya bakıyorum, şaka yapıyorsun zannettim. Yani bana bir fake zannettim. Neyi? Meğerse yayına girişi Evet, girmişiz evet. bile. Acilen bir anda tamam. Acil giriş. Ben de acilen çok iyiyim, sağ ol. Sen de Evet, iyisin. iyiyim ben de. 18 ve 19'u bıraktık. Çok çabuk geçiyor koç. 19. hafta bitti yani. İnanılır gibi değil. Sanki şurada ilk hafta yeni bitmiş gibi hissediyorum ama böyle tabii bir 18 ve 19. haftalara gelindiğinde şöyle bir baktığımızda hani inanılmaz da şeyler oluyor. Euroleague'de sıralama değişiyor, biri çıkıyor, biri iniyor, performanslar inanılmaz değişiyor, çok değişik maçlar oynanıyor. Güzel bir lig oluyor bu sezon. Bugün biri Efes'i sordu. Bu dedi kaçıncı Barcelona yenişi falan derken dedim ki esas şey hani İspanya'dasın, Valencia'da kaybedip 2 yıl sonra Barcelona yeniyorsun. Yok abi Efes Valencia falan oynamadı bu hafta dedi. Nasıl oynamadı ya dedim. Efes Valencia oynadı. Yok dedi. Ben Efes'i çok yakın takip ediyorum dedi. Nerede kalmış? Bir daha bir girip takip etseydim. Abi bu maçlar ne zaman oynanıyor ya dedi. Bu maç çünkü 2 günde bir maç oynanıyor. O yani Perşembeyi beklerken. Tabii en son geçen haftada kalmış. Bu haftanın maçı da Barcelona zannediyor. Halbuki Efes son yani Valencia'ya dahil 4 maçın 3'ünü İspanya'da oynuyor. Evet. Yani çok hızlı oynandığı için takip etmek çok zor yani. Şimdi Panathinaikos'un yerine kendini koy. 34 saniye var. 5 sayı öndesin. Kazandık zannediyorsun. Kaybederken artık ne alırsın, nasıl bir tedavi görürsün. 2 gün sonra Maccabi geliyor. Onu da bir basketle yeniliyorsun. Yani Enteresan. abi inanılır Güzel gibi şey değil. olur. Yani sinirlerin ve sistemin çelik gibi olması lazım. Kesinlikle. 18 ve 19. haftada alınan sonuçlara şöyle bir göz atalım. 18. haftada neler olmuş bakalım. Kızıl Yıldız Real Madrid mücadelesi. Real Madrid rahat kazandı Kızıl Yıldız karşısında. Şöyle bakıyoruz. Monaco Olympiakos mücadelesi 64-60 20 sonuçlandı. gerideyken geldi Monaco. Evet. Ve bu hafta geliyorsun Alba Milan'a. Vay başım ah başım diyor yani Milan. Bir anda işler nereye döndü Evet, yani. tekrar o galibiyet serisi mağlubiyet serisine döndü bir Aynı kez şey daha. Bu hafta da için kaybettik geçerli. 19'da da. Evet. Bologna Žalgiris'e mağlup oldu. Şöyle hızlıca geçelim. Baskonya Bayern Münih mücadelesinde kazanan Bayern Münih oldu. Fenerbahçe Beko Panathinaikos karşısında uzatmada 94-88 kazandı. Asfer Barcelona mücadelesi 75-82 bitti. Maccabi Partizan karşısında kazanan taraftı. Yine evinde 90-81'lik skorla kazandı. Valencia Anadolu Efes mücadelesi 81-71 bitti. Anadolu Efes İspanya'daki ilk maçta Valencia karşısında kaybetti. Hemen bir sonraki haftaya 19. haftaya bakalım. Fenerbahçe Beko Bayern Münih karşılaşmasında kazanan taraftı 79-71 iki maçlık galibiyet serisini geride bıraktı ve sıralamada üst sıralara çıktı bu galibiyetlerle birlikte temsilcimiz. Kızıldız Monaco karşılaşması 92-68 sonuçlandı. Alba Berlin Real Madrid karşılaşmasında kazanan Real Madrid oldu. Virtus Bologna Olympiakos karşılaşması nefesleri kesen bir mücadeleydi. Hem de ne kesti 83-85 çok kritik bir de hakem kararı vardı. Konuşulması elbette gereken. Teodosic gerçekten Atıldı. atıldı ama muazzam el koydu maça. Evet. O attıkları var ya 20 sene önce attıkları. Öyle bir Evet. tarihin bütün İnanılmaz bir. sarı sayfalarından bir dönüş yaptı. Ama Ama yetmedi. kazanamadılar. Evet. Panathinaikos Maccabi mücadelesinde kazanan Panathinaikos oldu. Asvel Valencia karşısında
79-83 skorla mağlup oldu. Valencia da 2'de 2 ile geçti haftayı. Partizan Baskonya karşılaşması 83-65 sonuçlandı. Barcelona Anadolu Efes mücadelesinde kazanan temsilcimiz oldu. 75-80'lik skorla yine Anadolu Efes'in adına kritik bir galibiyetti. Mağlubiyetin ardından İspanya'daki ilk maçta Valencia karşısında alınan son olarak da Milan Žalgiris Kaunas mücadelesinde kazanan Kaunas ekibi oldu. Milan'ın da 2 maçlık mağlubiyet serisi Geldiği yere dönüyor. oldu. Evet. Sıralamaya bakalım ne hale gelmiş bu sonuçların ardından tekrar sıralama. Real Madrid lider durumda 13 galibiyet 6 mağlubiyetle aradaki hani bir maç bir galibiyetlik farkı koydu Real Madrid. Olympiakos hemen takip ediyor. Fenerbahçe Beko aldığı galibiyetlerle 3. sıraya yükselmiş oldu. Şöyle bakalım, Barcelona takip ediyor hemen ve Monaco geliyor ardından. Bunlar 12 galibiyet 7 mağlubiyetli takımlar. Baskonya 6. Kaunas 8 ve Anadolu Efes de 8. sıraya 8. sırada kalmış oldu. 19. hafta kendini Maxivel'in yerine koy. Žalgiris'e şey diyor muydur takımla toplantıda? Abi o 2 maç var ya, Azvel maçıyla, ben size 1000 kere söyledim. O maçı dikkatli oynasak şimdi liderdik. Diyordur. Bir anda 8'den 6 ise lider olacak yani. Evet. O kadar yani hiç beklenmeyen takımların beklemeyen ve süratle inip çıkıyor. Herhalde böylesi oynanmadı bugüne kadar. Değil mi? Böyle bir sezon yok. Çok enteresan şeyler oluyor yani. Hiç tahmin edemiyoruz. Gerçi sizin tahminlerinizin bir kısmı tuttu. Koç değil mi? Evet. Hemen hemen bayağı Evet, tuttu yani. tuttu değil mi? Sürpriz maçlarda sürpriz sonuçlar bekliyordunuz. Sürprizler de oldu. Bakarız sonra onlara tekrar. Şöyle bir baktığımızda Asvel 18. sırada. Alba Berlin, Milan hemen onları takip ediyor. Milan, Alba Berlin, Panathinaikos, Bayern Münih alttan yine gidiyorum. Bologna, Valencia, Partizan, Kızıldız ve Maccabi şeklinde sıralama. Evet, yani şöyle bir baktığımızda hani bir ilk sayfaya bir daha alabilir miyiz? İlk sayfa üzerinden biraz daha belki değerlendirmek. Monaco aşağılara gidiyor. Hani zaten Koç, senin baban ve senin özellikle Monaco ile ilgili yorumlarınız hep buralara gerileyeceği, hatta daha da aşağılara ineceği şeklinde. Neden böyle düşünüyorsunuz acaba? Onu da merak ediyorum. Gerçi değerlendiriyoruz ama biraz koçlarının faktörü mü var burada? Yani koçların değil, mutlaka Erman'ın gözünde o ısırıyordur. Baktığın anda bırak maç, devre devre değişik gösteriyor. Yani Performans. tabii Olympiakos 18'e 16'ya öndeyken maçı bıraktı. Soyunma odasına gidiyordu. Sırtından çekip getirdiler ve maçı aldı. Şimdi öyle bir bankta yani ne verirsen ver, bunun maddi bir karşılığı oturmazsın. Hiçbir şey senin elinde değil ki. Yani bir macera filmi seyreder gibi seyrediyorsun yani. En son 3 boyutlu uzayda çekilmiş 5 boyutlu, varsa öyle boyut. Macera filmi, ne oluyor abi, ne olabilir diye. Hani oradan Mike James gelip atacak, diğeri dönecek. Belki 30'a gideceksin. Ne olduğu belli değil. Tabii ki basketbol eski basketbol değil. Sabahtan akşama ağır düzen oynayamazsın. Yani senin oynadığın yılda değil, bizlerin çok eskiden yönettiği ilk yıllarımız da değil. Yani bir sistem içinde oyuncuların serbestliği var. Ama böyle ne olacağını bilmeyen bir düzenin orada olacağı insana hiç o şeyi vermiyor. Güveni vermiyor. Bence de olmayacak zaten yani. Yani şu Olympiakos'u kaybetseler bir anda işte 10'unculuğa falan düşüyorlar. Yani süreklilik çok önemli. Bu ligde kim sürekli olsa ve kim savunma sertliğini artırırsa öyle kazanacak. Barcelona maç bittikten sonra aklına geldi. Savunma yapmak. Tabii ki. Yani Anadolu Efes'e Wilbeck'in birebir Larkin, Clyburn birbiriyle oynuyor. Larkin oynuyor. Baba artırdı. Yani birebir oynamayan kim var? Mislice daha gelmedim bile. Hepsi birebir oynuyor. Şimdi o takımı Savunma birebir yapmazsan. bir sistemle savunmazsan, buraya veriyorum, onu switch yapıyorum gibi savunmazsan, yani bir ara bir şeyler yaptı Barcelona. Sonra perdelerde gözüküp çekilmeye başladılar. Sonları oldu. Yani bir basketbol biraz detayı bu ama perde savunması oyunu Efes'e artı 18'e getirdi. Savunma değiştirdi, yakaladı Barcelona. Şimdi bu düzeni çok daha erkenden belirlemek gerekiyor. Onlar belirlenmeyince işte havaya, neyse basketbolda fazla havaya da şikayet edemiyorsun çünkü aynı hava. Herkes için hakeme şikayet ediyorsun, onu şikayet ediyorsun. Ama değil. Evet. Takımdan o savunma kurgusu, inan böyle değişkenli birlikte yukarı çıkabilecek bence bir numara faktör. Baskonya'da aşağılara geriledi Koç. Hani Baskonya'da ciddi avantaj kaybetti yani. Hani onlarda da bir form düşüklüğü. Hatırlasana, Baskonya 1'di.
Alba 18'di. Ben dedim ki yani Alba bu maçı kazanabilir. Evet. Birkaç kişi daha söyledim. Nasıl ya dedim. Evet. Baskonya Ben 1. de aynen öyle dedim. Ama o karambolle geldiler Evet. oraya. Doğru. İşte 2 tane iyi maç oluyor. Evinde kazanıyorsun. Bir deplasmanda sürpriz falan derken Baskonya kötü takım değil. Ama Baskonya sürekli domine edecek bir takım değil. Esas onu bulmak lazım. Bu ligde domine edecek takım var mı? Var mı? Var mı? Bence yok. Şu an yok. Çok inişli çıkışlı performans Real sergiliyorlar. Madrid inanılmaz mağlubiyetler alıyor. Evet. Çok inişli çıkışlı. Ama birinci. Ama bu sürdürülebilir bir birincilik mi? Bende soru işareti var. Mesela Bak o zaman ilk 9'a bak. Kim domine ediyor? Geldi. Olympiakos kısmen ediyor. evet. Yani bir basketbol oynuyorlar. Evet. Ya burada en çok o dediğin takım bence Olympiakos bu arada. Diğeri de Žalgiris. Evet. Onlar da yani o kadroyla hep benzer basketbol oynuyorlar. Yani maçtan önce kapat gözünü, bu oyuncu Biliyoruz. ne yapacaktı? Ulanovas ne yapacaktı? Kesin 5 aşağı 5 yukarı Evet. yaklaşırsın. Yani en çok Olympiakos'ta Žalgiris Kaunos'un ne yapacağını biliyorsun. İşte oraya Fenerbahçe bilinek olarak başlamıştı. Ama inişe geçti ama bu 2 maçı muazzam kullandı. Tekrar yukarı attı. Yani düşün böyle başlangıçtan sonra Panathinaikos'u o 30 saniye kala dönmese, o moralle Bayern alamasan bu tabloda yoksun. Yoksun. Yoksun, evet, şimdi yoksun. 3.'sün. Yani Evet. bu kadar bir değişiklik olur mu ya? Evet, hazır geçmişken geçelim maça da süremizi iyi kullanalım koç. Şimdi Panathinaikos Fenerbahçe Beko mücadelesinde kazanan taraf uzatmada Fenerbahçe Beko oldu ama biraz belki bir silkelenme, bir kendine gelme maçı gibi belki de görmek gerekiyor bu galibiyeti. Çünkü hani maç içerisinde yani inanılmaz bahsedecek şey var. Verilen hücum reboundları. Belki en başta. İşte takımın hani böyle hani acaba mı falan derken böyle bir o ruh hali de çok böyle iyi gözükmüyordu. Fakat sonrasında kazandı. Biraz da şans da Fenerbahçe Beko'nun Bayağı. yanındaydı. Bunu da belki altını çizmek lazım ama sonrasında kazandı ve hani Bayern Münih karşısında da çok bir anda seviye yükseltmiş, moral yükseltmiş bir Fenerbahçe Beko izledik. Dolayısıyla biraz kırılma maçı gibi gözüktü benim gözüme. Katılır mısınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu mücadeleyi? Kırılma haftasıydı. Çok değerli bir haftaydı. Hakikaten maçı bitmesine ne kadar var? Buradan da görüyorum. Bu maçın sonu şeye gittiğimde 4. çeyreğe 34 saniye var. 5 sayı geridesin. 5 sayı geridesin ve top sende. Şimdi orada öyle önemli ki o topu yani hakikaten çok hoşuma gitmiyor bu kadar ağır detay konu yani ağır detay konuşmak. Evet. O topu 10 saniyede kullansan 10 saniye kullansan Panathinaikos büyük ihtimalle o maçı kazanır. Bazen şeyler o kadar önemli ki ufak detaylar. Bazıları senin elinde olmuyor. Topu Fenerbahçe oyuna sokarken Edwards'ı abartarak önden aldı Parisli'yi. Abartarak Evet. önden aldı ve içerisi açık kaldı. Açık kalınca aldı topu, daldı içeri. İçeride Gudaitis var. Şimdi o bile şans. Yani ki ben çok izleyen arkadaşlarımla söyledim. Maçı Fenerbahçe TV'de seyrediyorduk. Dedim ki Allah hiç koçu bu durumda bırakmasın. Yani Dejan Radonjic boş bakıyordu. Yani bakıyor ama nereye baktığı belli değil. Çünkü bu maçı kaybedersem gidebilirim modunda. İşte bir başkan güven vermiş. 2-3 maç şansım var falan diye. O diyor ki EuroLeague koçluğuna devam etmek için genç bir koç. Kariyeri çok değerli. Bunu mutlaka kazanmak lazım diyor. Şimdi bunu bakarken içeride kim var? 2.22 mi ne? Papayannis var. Ve Fenerbahçe orada üçlükten önce ikilik atmak zorunda. Yani çünkü ikilik atacak belki üçlüye indirecek. 34 saniye var. Evet. Edwards topu alıp da basketi attığında ki faaldi o. Orada Gudaitis'in net faali var. Süre 3 saniye geçmişti. Yani 31 saniye hepsini kullansa Panathinaikos yine sana sana bir var. 7-8 saniye kalıyor. O kadar değerli ki maç aslında çok farklı dilimlerle hepsi birbirinden değerli olarak geldi. Evet. Peki geldiler sana basketi attın. Geldiler. Topu kaybetti. Top kaybettiler. Derken top oyuna sokuyorsun. En son topunda. Maç topunda. Maç Uzatma topunu oyuna topunda yani. sokuyorsun. Double team oldu. Orada top oyuna sokan top oyuna girdi. Girdikten sonra bıraktı gitti sırtını. Bayağı İşte burada. gitti. O top mu? Evet. Tamam çok güzel. Bu beraberlik. Bundan Evet. bir öncesine gitmek lazım. Yok ki yok bu beraberlik feci bir burada öncesi ribando aldı. işte. Evet bu top. Bak şimdi gidiyor. Verdikten sonra orada kalsa o top çıkabilir.
Ve orayı Guduric okuyor. Evet, koyuyor. Bu da beraberlik topu değil mi zaten? Bu şimdi beraberlik Evet. topu. İstiyorsan bunu bir daha seyredelim. Bir daha seyrederiz. Şimdi bir aksın bu böyle. Burada atamıyorlar zaten. Zaten bir saniye Burada ama bitti. yine Maç reboundu bitiyor. veriyorlar burada. Ve zaten yani öyle reboundlar verdiler ki saç baş yolduk yani. Bak İşte burada kaptırıyor. kimse yok. Orada Evet. bir dakika duralım. Kaç Fenerbahçeli sayıyorsun? 4. 1, 2, 4 double team artık şeye 1, gelen. 2, 3, 4 falan. Dört. Kaç Panathinaikos'u var? 3. 3. Yani demişsin ki Lee'ye seni test ediyorum. Evet. 4'e 3 çıkabilir misin? Diye yakın olmadığı anda. Orada bak şimdi Panathinaikos akıl tutması yaşıyor tabii bu arada yani. Tabii ya, Kimse öyle bir kurtulması oradan yakılıyor, çünkü nasıl düşünsenize olur diyor. 5 sayı ama öndesiniz. hala Evet. burada 3 sayı çıksa yine bir 31 saniyeleri var ve maç onların çıkabilse. Bir süreleri var. Tabii. Ama Çok büyük buradan da ihtimalle basketi çıkamıyor. bulduğu anda bitti. Zaten hücum reboundlarını leblebi gibi topluyorlar. Hiçbir şey alamıyorsun, izliyorsun. Çok akıllı bir şey yapıyor. Evet. Burada Marco kendine yakışır. Ya Bak, şimdi bir de burada tip var bak, dikkat et. Yine kaçırıyor reboundu. evet, yine var tip Booker yani. kendine, Booker mı o? Galiba Nigel. Ha, bu çalınan top. Yani Evet. oraya gideceksin, bunu sokacaksın. Daha önce Edwards'ınki o kadar çok şey var ki. Reboundu veren Bak bu mi da diyorsun? reboundu. Booker. Evet, yok, Box out Nigel dedi. kaçırıyor. O reboundu alıyor ve bir anda yani kullansa o topu tekrar yine iş bambaşka bir yere gidecek. Evet. Yani bunun gibi birçok rebound Biraz verildi. şans, evet, çok rebound verildi. Ama Yani 3-4 tane kilit hareket var ve onların hepsi de maçı getiren, yani maçı şansını almadı. Panathinaikos'u hataya sevk etti. Evet. Hata yaptırttı. Hataları da iyi değerlendirdi. Evet, kendi ama de çok hata yaptı ama bir tekrar istatistiği alalım mı? Kaç rebound vermiş özür diliyorum, Fenerbahçe, bir Beko bakalım. Totalde tamam. bir kere 19 savunma reboundu, 26 hücum reboundu almışlar. İnanılmaz çok. 26 hücum reboundu buna karşılık. 21 asist sayılarımız güzel. İstediğimiz şeyde. Ama burada verilen tabii hücum reboundları bizim canımıza en çok yakan İnanılmaz şey derecede. oldu. Maalesef. Ama tabii bu şöyle düşünmek gerekiyor. Bir sonraki maça baktığımızda da bambaşka bir oyun gördük bu anlamda. Ama o reboundlar şundan farklı oyun görüyorsun. O Ponitka'nın aldığı reboundlar hepsi box edilmekten dolayı değil. Birebir geçiriyorlar. Yani birebir kim geçiyor? Yardım savunmasına geldiği için Lee adamı geçiyor. kalıyor. Bacon geçiyor birebir. Geçince uzun eller geliyor atışı bozmaya. Adamın adı boş orada kalıyor. bırakıyorsun. Bir adamınla uğraşırken Ponitka da zaten tam maçın normal süresi bitti. Uzatmaya derken double yazdı Ponitka'ya. Evet, 10 sayı atmıştı. 10 rebound var. O anda da 10. reboundunu yapmıştı. Evet. Yani 10 rebound, 10 sayı. Evet. Şimdi 10 reboundu da 9'u hücum reboundu. Yani Ponitka'ya Tabii. maç sonu desen ki bugün 9 rebound olacaksın. Allah'ım yarabbim daha ne isterim der. 9 hücum rebound değil mi? Yani muazzam bir rakam yani. Ama Bayern Münih'te bu kadar birebir geçirmediler. Geçilmediler. Evet, şimdi Nigel Davis'in performansı tabii ön plana çıktı mücadelede. akşam 43 muazzamdı. dakika süre aldı. 24 sayı üretti. 2 asist, 4 rebound var. Tabii bu hani özlediğimiz Nigel Davis'ti. Nasıl dönecek, ne zaman dönecek, artık ne zaman tekrar katkı verecek acaba mı derken çok kritikti. Yani 12'de 9 Roksan. Sağ iç kullan. çok iyi. Muazzam bir şey. Yani %75 sağ iç kullan. Evet. Carson Edwards da aynı şekilde. Şimdi ona da gelelim. Çünkü hep konuşuyoruz niye oynamıyor, oynamalı mı, oynamamalı mı, neden oynatmaz vesaire derken bir kez daha kanıtlamış oldu koç. Oynaması gerektiğini, Fenerbahçe'ye Beko'nun ihtiyacı olduğunu. 24 dakikada 14 sayı, 1 asist, 2 reboundluk performans. Ama burada tabii istatistik kağıdında gözükmeyen bir şey. Maçı izlerken gördüğümüz, orada maçı getiren isim Ya Carson o Edwards. cesaretiyle Gudals'in üstüne gitmesi, o zaten işte vücudunu falan çok iyi kullanıyor. Çok kuvvetli ama onun derdi demeyeyim de yani her dakika onu böyle gözleyememen, izleyememenin sebebi oynayacağı pozisyonlar var. Oynayacağı dakikalar var. Daha alışık olmadığı dakikalar ve Pozisyonlar var. oyun bölümleri var. Yani bugün Edwards'a oyunu bırakırsan al oyna. Bak bu maçları ne güzel oynamışsın dedin. Marco'yu kenara aldın. Kalasis o anda üçlemiş, oyunda yok. Dersin ki bu Edwards'ı kim getirdi abi buraya? Ama öbür türlü düşündüğün anda yani Edwards skora ihtiyaç var.
Hakikaten o skrinlerden çıkıyor. Orada müthiş cesur. Yani potayla bir kere inan normal ilahi bir bağlantısı var. O atış da öyle. Yani Gudaltis karşı omuzu vuruyor, ayakta kalıyor. Çok dengeli atış yapıyor ama onu her dakika kullanamazsın. Real Madrid maçına başlıyorsun. Edwards'la başlayalım. Yanılırsın. Ama Real Madrid maçının bazı bölümleri dersin Onun ki oynayacağı abi yerler. ritim de arttı. Yani şu anda biraz da bilmem kim de bugün duruyor. Mesela zaman zaman biraz daha Şehmuz bir numara şeyini artırsa baskı da yapıyor topa. Yapmak da istiyor. Ama savunma sürekliliği onun refleksinde yok. Yani şimdi desen ki şurada bunu konuş gel maçları konuşuruz. Araya da bir iki şarkı atar mısın? Hep beraber kaçarsınız buradan. O benim refleksim değil. Beceremem de. Yani ne solfejini bilirim ne onun sesim var. Edwards da bir anda öyle giriyor içeri. Ama skora ihtiyacı olduğu anda doğru yerde kullanırsan, oğlum git bunların üstüne değil. O da işte ne zaman oluşacak? Zaman. Yani şu süreç onun için bence iyi bir zaman onunla. Evet. Şimdi özellikle bu mücadelede bir sormak istediğim, şunu da sormak istiyorum aklımızda kalan. Çok hücum reboundu verdiğimiz bir maçtı. Mesela Kostas Antetokounmpo'ya bakıyoruz. 6 dakika sahada kalmış. Bayern maçında da zaten az 10 dakika gibiydi yanılmıyorsam süre aldı. Neden Motley Kostas Antetokounmpo'yu bir arada izlemiyoruz? Biraz daha Antetokounmpo'nun alışmasını mı bekliyor? Ne güzel bir sual. Hakikaten çok güzel bir sual. Oyun o kadar değişiyor ki bence risk alamıyor. Ama hep de risk aldığından da bahsediyoruz bazen. Hani diyoruz ya O konuda risk alamıyor diyelim. O kadar değişiyor ki oyun. Bayern Münih maçı öndesin. Maç bitmiş. Tiyatro bileti olan çıkar biliyor musun? Geç bir tiyatro olan ona da yetişeyim diye. Maç bir anda 4 sayıya düştü. yani aynen öyle. Panathinaikos'ta da Panathinaikos seyirci çıkar. Artık yürü. Yani çok kalabalık değil salon ama kalabalık olduğunu düşün. Şu park şey yapmadan 34 sıkışmadan saniye var biz zaten. çıkalım Evet. der çıkarsın. Faul Yani yapacaktır, onu yapacaktır böyle bir dersin. oyun oynandığından dolayı bakıyor arkaya Naci Reis'e 4'te ihtiyacı oluyor. Peki performans kağıt üzerinde istatistik başarısı olmasa bile Dechampierre'e ihtiyacı oluyor. Booker her iki maçında kritik 2 tane üçlüğünü attı. Ona ihtiyacı oluyor. Bence Motley vazgeçilmezi. Yok, ondan vazgeçmesin zaten kesinlikle de. Oraya koyduğu anda o pick and roll'larda biraz Kostas yani Antetokounmpo biraz kötü savunuyorlar yani çok dinamik savunmuyor. Bir faul alıyor. Bir yakından bir şey kaçırınca yok öbürüne döneyim diyor. Yani bence oyunun ritminden dolayı o cesarete Gelemiyor mu? gelmek kolay bir şey de değil. Peki, şimdi bu arada hani hep koçlara biz sorarız hani Sor tercihlerini, bakalım. oyuncu tercihi yok size zaten sorarım ama hani yine aynı şekilde Itudis'e sorulmuş maç sonunda hani neden oynatmıyorsun karşısına Edwards'ın, bak işte hani oynadığı Kim gibi. sormuş? Herhalde hani Euroleague maç sonu yayınında. Ben de sonradan okudum. Demiş ki hani benim hani kararlarımı sorgulayamazsınız, hani size bunu açıklayacak değilim gibilerinden bir cevap vermiş. Hani biraz o konuda kararlarının şeyine giden, genelde koçlar bunu yapar, siz daha iyi bilirsiniz. Hani acaba dedim ben de bunu okuyunca şimdi ters mi tepecek, yine böyle karşısına Edwards'ını zamansız oynatmama gibi şeyler olur mu? Böyle şeyler yapar mı koçlar, böyle sorayım size. Yani yapmamalı ama baktığın anda Anlatabildim değil mi demek istediğimi? Çünkü böyle bir şey vardır net yani. anladım. Belki Obradoviç'i ilk senelerinde sorsan böyle bir cevap verir. Ters cevap da Evet. verir. Ama son senede sorsan vermez. Bana da daha farklı 35'li yaşlarda sorarsan belki daha farklı yaklaşırım. Şimdi Itudis fiilen basketbol oynamamış. Yani alıp liglerde falan hani üniversitede falan orada bir basketbolun yanından geçmiş. Basketbola meraklıyken Obradoviç karşısına çıkmış. Obradoviç'le beraber daha önce de işte liglerde koşu yaparken oradan yürümüş, devam etmiş. O başarıdan sonra CSKA'ya gelmiş. CSKA'da da iyi kadrolar var. Böyle olunca yani orayı bir menajer gibi yönetirsen ki bunun karşılığı var İngiliz futbolunda. Manager of the team diyor. Onu işte sıralıyor. Menajer gibi yönetirsen cevap vermezsin. Ama basketbol koçu kıvraklığında olursan yani hatırlıyorum mesela İtalya'da bana belki ama sen de çok genç hatırlamayabilirsin. Bizde şey vardı. Marcelo Machado. Brezilya'da Türkiye'ye son basketi atmıştı. Marcelo Machado oynamadı ikinci yarı ama çıldırmış. Her aldığını atıyor. Yani net maçı kaybedeceğiz. İkinci yarı ve hep motive etmeye çalışıyorum. Ve kesilme durum var. Ondan korkuyor ki hayatta kesilmeyecek. Ve maç bitti. Hakikaten soyunma odasına girdik.
böyle bazı çok Türklere sempatik bakmayan Muhabirler muhabirler de vardı. Dedi ki çok zor bir deplasmanı kazandınız ama dedi Marcelo Machado ikinci yarı hiç oyuna sokmadınız ya dedi. Bu olacak bir şey miydi dedi. Bana niye soruyorsun dedim. Kime soracağım dedim. Mario'ya dedim. Mario kim ya dedi. Takım malzeme istedim. Ona soracaksın dedim. Mario mu kararları veriyor dedi. Hayır Mario vermiyor dedim. Ama Marcelo Machado dedim. Soyunma odasında kilitli tutarsa dedim. Unutmuş içeride üstüne kilitlemiş dedim. Ben de bakıyorum banka göremiyorum dedim. Meğerse içeride kalmış dedim. İçeride kalmış tabii. Oynatamadım. O karambolü yollayamadık. Şimdi herkes kahkahaya attı bir anda. Yoksa dedim biz dedim Machado'dan nasıl vazgeçebiliriz ya dedim. Ama inan dedim Mario bunun için cezayı alacak dedim. Bir daha çıkmadan önce hey içeride kalan var mı diye bağıracak dedim. Şimdi kimse de bir daha herkes onu gırgıra vurdu gitti. Evet. Sonra biz bunu Marcelo Machado ile konuştuk. Brezilya'nın yıldızı yani. En son yarı saha topuyla bizi yendi Türk milli takımını. Dedik ya böyle böyle demiş dedi. Öyle dedim. Ya ama dedim sen sakin olsana ya. Bak maçta konuştuk. Ben dedi para kazanmam lazım. Aileme bakmam lazım. Brezilya'ya dönmek istemiyorum dedi. Sen de bunu yarın sabah konuşalım dedim. Bütün savunma hatalarını gece oturup montaj yaptım. Ertesi sabah götürdüm. Birebir geçiriyorsun. Yardıma gelmiyorsun. Çizgiye sürmüyorsun. Bunları onlar savunma ile ilgili. Sen dedim Brezilya'ya dönmek istemiyorsun değil mi? Bu savunmayı yap. Ben dedim sana söz veriyorum. Brezilya'ya dönmeyeceksin. Yazı yazayım mı sana dedim. Vereyim. Brezilya'ya dönmeyeceksin. Ama bunları yap. Bunları yaptığın anda... Yaptı mı? Belki dedim bunları yapmadın. Hayat böyle bir şey ya dedim. Olmadı. Gideceksin dedim. Roma'dan uçacaksın bağlantılı. Roma gitti. Roma Havalimanı'nda bilet alacaksın. Milli Piyango bileti. İşte onların lotto alacaksın İtalya'da. Onu alacaksın. Belki dedim en büyük ikramiye sana çarpacak. Yani biraz olumlu ol falan deyince hakikaten sezon sonu çok iyi bitirdi. Savunma yapmaya başladı mı? Dedi ki ya bütün dedi hayat görüşümü değiştirdi ya dedi. Hayat görüşünü değiştirip de inanılmaz şeyler sokmadım ama basketbolda savunma yapmazsan kazanamazsın. Artı biraz da rahat olmak zorundasın yani. Evet. Bu da işte öğreti ben de öğreniyorum. Sen bugün öğreniyorsun. Senden bir şey öğreniyorum. O gazeteciden bir şey öğreniyor gibi ama hepsi bunlar şeyin parçaları. Yani bir oyunun parçaları. Sen de, hakem de, o da, oyuncu da. Ne kadar birbirine yardımcı olursan inanıyorum ki içsel huzurun o kadar daha rahat olur. Peki Bayern Münih maçını da şöyle ufaktan bir değerlendirelim. Toparlayacağız. Anadolu Efes'e geçeceğiz. Anadolu Efes'in 18 ve 19. hafta maçlarını değerlendireceğiz. Bayern Münih mücadelesi için hani şunu söyleyebiliriz herhalde. Toparlanan bir Fenerbahçe beko olarak sahaya çıktı. O üzerindeki ölü toprak deriz hep onu atmış bir Fenerbahçe'yi izledik. O kötü gidiş 5 maçlık mağlubiyet serisi geride kaldı. Ruh hali geride kaldı ve çok daha toparlanmış bir Fenerbahçe beko izledik ve zaten sonuç galibiyet oldu. Ekrana da yansıdı maçın istatistikleri. Şöyle baktığımızda 3 hücum reboundu alabilmiş. Çok 26 hücum reboundu verdiğimiz maçın hemen ardından Trinchieri'nin takımı 3 hücum reboundunda kalmış. Geçirmedim yani ki iyi rebound olan bir takım, hücum reboundu alan da bir takımdan bahsediyoruz aslında. Hani böyle bir zaafı olan bir takım değil. Herhalde biraz bu sefer yoğurdu üfleyerek yemiş Fenerbahçe Beko. Yani bunu biz maç öncesi yayında konuşurken Kıvanç sordu. Dedi ki 26'dan ligin 3. en iyi hücum reboundu yapan takımına gidiyoruz dedi. Hocam dedim o 26'ın üstünü çiz. Yani o 2'ye de 1, 2, 3, 4 daha ekle. En çok 5 tane alırlar. Çünkü birebir geçirmezler bu akşam. Yine biz Pana maçı bittiğinde konuşurken de şöyle bir şey konuşmuştuk. Dedim ki inan o maçın son çeyreğine Bayern maçı başladı dedim. Uzatma başlarken Bayern başladı. Eğer uzatmadaki o ritmi almasan Bayern'e çok kötü başlayacaksın. Evet, çok iyi ama uzatmanın verdiği, Atina uzatmasının verdiği moral Bayern'e taşındığı için burayı da öyle iyi başladılar. Yoksa ben istatistiklerde sadece absürt bir şey ben rebound'da değil de şutuyla var olan bir takım. Çünkü öyle düzenleri de öyle Bayern Münih. Evet. Baktığında üçlü 27.3. Yani en 22'de 6 27.3. Yani bu çok düşük bir yüzde. O belirleyici olan zaten. Evet, annen de doğru. Belirleyici onu. Peki geçelim Anadolu Efes'e. Anadolu Efes'e çift maç haftasında İspanya'daydı. 2 maç oynadı. İlk olarak Valencia mağlubiyeti var. Ardından Barcelona'yı güzel bir galibiyetle mağlup etti. Valencia maçına kötü başladı, kötü oynadı. Barcelona maçına iyi başladı, iyi oynadı diyelim. İşte ekrana yansıdı. Tabii burada en çok dikkat çeken yine Efes'in üçlüğü. Çünkü üçlüklerle kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Bayern Münih için söylediğimiz şeyin farklı bir versiyonu da burada var. Bana rakip falan söyleme ya. De ki rüyamda bir Efes'in maçını seyrettim.
%25 üçlük atıyorlardı. Kabus içinde mi kalktın derim. Maç sonucunda sormam zaten. Evet. Yani Efes %25 attığı bir akşamda 60 küsur sayılardaydı. Bu da son biten maça 2 üçlük attılar. Evet. Yani oda başı sonda girdi. Gayet doğal. Yoksa reboundlarda bak asistler neredeyse eşit. Top çalma Anadolu Efes'te fazla. Top kaybı var. İki takımda bloğu yok. Ve verimlilikte de Anadolu Efes 78'e kalmış. Sırf en büyük sebebi üçlük atıştan hiç Düşük verim olması. sağlayamaması. Yani atamadığı akşam bu senin de buradaki lafın Anadolu Efes üçlüyle yaşıyor. Evet. Attığıyla yaşıyor. Atamadığı için bu maçta fazla yaşayamamış. Şöyle performanslara baktığımız zaman işte Shane Larkin zaten en çok verimlilik sağlayan oyuncusuydu bu maçından dolayı. Shane Larkin'in performansı, Clyburn ve Misic'in performansları ön plana çıkıyor. Şöyle bakalım. 14 sayı, 2 asist, 6 rebound. Shane Larkin dönüyor koç. Zaten Barcelona maçını konuşacağız. Tabii Barcelona maçı onun için özel maç. Her Barcelona maçında iyi performans sergileyen bir oyuncu ama bu maçta da üstüne koyarak gidiyor olması önemli. Anadolu Aynen. Efes adına çok önemli bir isim. Nasıl değerlendirirsiniz? Rodrik Boboa'nın 6 sayılık bir performansı var. O 5'te 0'la oynadı. Çember dövdüğümüz akşamda. Hayatta bir averaj vardır biliyor musun? Mesela 2 akşam 5'te 0, 5'te 0 oynamazsın. 5'te 0 oynuyorsan, öbür maçta 5 atacaksan, 5'te 4'ü atabilirsin ki toplamın 10'da 4'e gelsin. Yani bence bu kaçırdığı bu düşük performansı onu öbür tarafa Barcelona'ya tamamladı. Biraz o maçı düşünerek mi oynadılar diye klasik bir soru sorayım koç. Hani oyuncular takım biraz bazen istemeseler de maç seçerler. Hani biraz bu öyle gibi bir şimdi siz söyleyince aklıma geldi bu örneğinden. Öyle bir maç mıydı Anadolu Efes adına? Öyle bir izlenime kapıldınız mı izlerken? Yani baktığın anda hani rakip şey olsa hala var mı bilmiyorum. Eskiden futbolda Süleymaniye Sirkeci vardı. Öyle bir takımla oynuyorsan hani Euroleague'e gelmişler bir maç misafiri pek takmadılar dersin. Ama takmadığında Valencia. Evet. Yani takmazsan zannetmiyorum Zaten ya. böyle oluyor takmak. Öyle bir şey En azından. halde olmamaları lazım ama açıklamak da kolay değil yani. Bir İspanyol ekibi maçını şöyle karşılaştıralım koç. Valencia mücadelesinde neden kaybetti Anadolu Efes? Barcelona karşılaşmasında neyi doğru yaptı? Neden kazandı? Önce Valencia maçının O maçta eksik. Alex Mumru'nun payı var. Ciddi payı var coaching olarak. Yani çok doğru perdeleri, ikili oyunları çok doğru savundu. Ve Valencia aklıyla oynayan ve sürekli olan bir takım. Belki Valencia Final Four ilk dörde bile giremeyecek. Ama ne oynadığını biliyorsun. Barcelona öyle değil. Barcelona hep akılların arkasında ikinci bir ajanda var. Mirotic'te şimdi girdim, çıktım, burada da oynadım, bir üçlük sıkıştırır mıyım? Onlar böyle dakikalarıyla boğuşuyorlar. Valencia daha huzurlu, daha mutlu. Herkesin Dubljevic nerede atacağını biliyor. Krever diyor, buradan 2 tane dışarı çıkarsam dipten bana gelir diyor. Onlar birini oynuyorlar. Barcelona iyi de gitmediği için insanlar o kadar çok oynaması gereken oyuncu var ki son kapatan basketler, kritik yerler Higgins'ten geldi. Higgins öyle bir şey oluyor ki iki çeyrek oyuna bile girmiyor. Girince kolay bir oyuncunun şöyle yapması. Evet ya, yani şu anda da ben bu maçı, hayır o diyor ki abi ne yapabilirim diyor. Yine oynamadım diyor. Yani onlar dakikalarıyla mutlu olmadıkları için ve bir baskılı da yönetiyor Şarunas. Böyle bir baskıda olduğu için mutsuz oluyorlar. Bence 2 tane farklı takımla oynadı. Biri dingin, biri kaliteli ama ne yapacağı belli olmayan Barcelona için söylüyorum. Ki 14-0'lık da bir seriyi yakaladı aslında. Belki onu da yorumlamak lazım. Oraya nasıl gelindi? Orada neydi Barcelona'nın doğru yaptığı, bizim yanlış yaptığımız? Efes oraya kadar çok tempolu, böyle acil çok çabuk gel 2 tane pas yap sok, başarılı oldu. Yine aynısını oynadı Efes. Öndeyken de. Bu sefer hani frene basmadılar. Çünkü öyle bir niyetleri de yoktu. Herkes kendi skorunu da bu arada temin etmeye çalışıyor. Orada top kaybı oldu. O iyi pasların yerine. Atışlar da girmedi. O sırada Barcelona iyi atarak kapattı. Ki yani büyük bir şans ki çok değerli 2-3 tane topu Kanic isabetli bitiremedi. Eğer bitirseydi maç daha da dönebilirdi Barcelona'ya. Burada bir Singleton'a da bir parantez açalım koç. Singleton da tekrar geri geldi ve hani Valencia maçında çok varlık gösteremedi ama bu mücadelede yine sahadaydı ve hem performans olarak da iyi bir performans var. 5 sayı ama 3'te 1 önemli bir üçlük
atış. Yani Singleton dediğin 2 tane Euroleague yüzüğüyle gelmiş durumda. O takımdan beraber. 17 sayıda sahada 17 dakikada sahada kalmış. Yani burada yine işte Ziz için Çok önemli. dakikalarını Yani bir almış. arkadaş sorsa ne yaptın dese eve geri döndüm abiler. Evet. Yani evine geri geldi. Onun için de onun Efes'e ihtiyacı varmış ki geri geldi. Anadolu Efes'in de ona fazlasıyla ihtiyacı vardı. O pozisyonda yani Singleton onlar için olmazsa olmaz şu anda. Evet. Çok da bence ritmi değiştirecek. Clyburn'u bile zaman zaman rahatlatacak. Eğer yine bir artı kullanma kozu daha verebilecek. Yani bütün maçı Clyburn'la oynamak zorunda değil. Orayı Singleton'da 3.5. Onunla da oynayabilirsin. 4'ten post-up'ını yapar. Yani eli biraz daha rahatladı. %100. Ve tabii Shane Larkin'in performansı. Barcelona'ya görünce ne oluyor bu adama diye merak ediyorum. Soruyorlardır herhalde ama bir cevabı yok onda herhalde ama çok iyi. Neden acaba? Oyun mantalitesi mi Shane Larkin'i iyice coşturuyor yoksa karşısındaki rakip Barcelona olduğu için mi böyle oluyor? Güzel sual ama zor sual. Acaba hakikaten Barcelona'ya mı takılıyor yoksa gecelere mi takılıyor? Hani bu gece o gece, şu gece bu gece diye bilemiyorum. Ama hep Barcelona maçı da denk Yakinen gelir de o tanımıyorum. Barcelona dediğin zaman da herhalde bunun açılımı da yani şöyle o da bakıyordur böyle. Bir tane marka gazetesi alan bir arkadaş hiç yoksa menajeri vardır. Oğlum sen biliyor musun bu Barcelona'daki paraları deyince belki onu motive ediyordur. Yani öyle bir oynayayım ki Barcelona'nın parçası olsam diye Efes'te de Olabilir. mutlaka çok ciddi bir rakamlar alıyordur ama hani her zaman bir alternatif oyuncu Olabilir. daha böyle bir dingin tutar. Oraya doğru bakar. O maçı görmek ister. Hayalleri Hedef vardır. maçtır. Ama kolay yerden sormadın. Anca böyle içimdeki ihtimallerle İhtimallerle. cevap veriyorum. Evet, Bob Boğa'nın da bu arada performansı yine O iyiydi. müthiş oynuyor yani. Evet. Bir işte Valencia maçında çok hani etkiliydi. Bence ligin en dingin oyuncusu. Tam bir görev adamı değil mi ya? Ha, öte. Görev adamından da öte. Görev adamından da öte. Yani Ama as oyuncu olarak bakmıyor Ergin Ataman. Ama o girip hani o yüzden görev adamı dedim. ya hayır Her ondan şeyi da yapıp çıkıyor. muazzam tabii ki. Yani gidiyor 3'te 3 atıyor. İyi bir pas veriyor. Gidiyor. Çıkarken böyle yoldan yürürken görsen banka giderken çeksen böyle ne yapıyor diye şey dersin yani ya. Yani bu adam herhalde şu anda Taksim'de bir sokakların birinde alışverişe gidiyor. Gayet rahat Gayet oradan rahat. yürüyor. Giriyor tekrar üçünü atıyor. Böyle bir ekstra heyecan var. Yok, tepki Dümdüz yok, yani ya. reaksiyon yok. Çok. Bu kadar hakikaten bence ligin en dingin oyuncularından belki birincisi olur Tabii yani. içinde neler yaşıyor onu bilemeyiz ama genel olarak daha böyle hani muzur ve dingin bir hali var yani. Böyle bir hani gergin. Özel hayatını bilmiyorum tabii. Yok, evet. Ama bir muzur bir tarafı da varmış gibi sürekli böyle bir bıyık altı gülme ben yakalıyorum. Bir Öyle mi? kendiyle dalga geçme. Evet, bir hali var öyle ama hani pek göstermiyor. Koç dediğin gibi. Peki bakalım. Onun dışında eklemek istediğin hani bu mücadele özelinde Anadolu Efes'in yapmış olduğu artılar. Şuraya bakar mısın? Bir de birini atıyor. İşte bu- 4'te birini atıyor. Şimdi maça geldiğin anda Barcelona al işte. 30'da 14 İkinci sıra işi değiştirdi. Valencia ile ikinci sıra yer değiştirdi. Valencia oralarda %44'lerdeydi. Barcelona 26'na düştü. Anadolu Efes burada %46.7. Orada %22.3. Diyeceksin ki her şey bu kadar üçlük mü ya? Evet. Yani Efes özelinde baktığın anda her şey bu kadar üçlüye bağlı. Peki bir şimdi şeye de bakalım toparlamamız lazım. Gelecek haftanın programlarına 20. haftada temsilcilerimizin maçlarını görelim. 20. hafta program Fenerbahçe Monaco mücadelesi. Çok önemli olacak. maç. Bu maça zaten sen hep gidiyorsun da bu maçta bakalım nasıl yorumlar gelecek Monaco performansı üzerinde. Bu maça sen de gel. Evet. Sen Ben de maça gel gideyim. ve Monaco bilinmezle oynuyorsun. Yani Valencia, Partizan. Bugün Valencia'ya neye hazırlanacağını biliyor. Žalgiris, Kızılyıldız neye hazırlanacağını biliyorlar Kaunas'ta. Ama Fenerbahçe, Beko, Monaco deyince böyle bütün teknik heyet saatlerce oturursun. Düşünsün değil mi? Aynen düşünme. Oradan mı, buradan mı? Bunlar ne yapar? Böyle bir bilinmezle oynuyorsun. Hı. Ama evde bu çıkıştan sonra yani 4 maç daha var galiba evde. Kazanacak ve kazanması gereken maçlardan net bir tanesi. Peki hızlıca favorilerinizi daha doğrusu hızlıca şöyle bütün Maccabi maçlara. ikinci maçı favorisi. Evde kaybetmiyor. Kaybetmiyor evinde kazanan. Oranın da Bologna güçsüz Panathinaikos. favorisi. Bologna Panathinaikos. Bologna mı diyorsunuz? Bologna diyorum. Tamam. Baskonya Barcelona. Buyurun. Onu en son söyleyeyim mi? Hadi buradan buyur der gibi. Evet. Valencia Partizan. Valencia. Aa. Peki. Anadolu Efes Münih.
Efes. Anadolu Efes. Žalgiris Kızıl Yıldız. Çok güzel Çok maç güzel olacak. maç. Yani vaktin olsa, basketbolu harcayacak da paran olsa, inan Kaunas'a gidersin. Müthiş bir maç eder gelirsin. Kaunas diyorum. Olympiakos Real Madrid. Olympiakos diyorum. Milan Asvel. Onu ben Olympiakos diyorsunuz Real Madrid değil mi? Ben de sizden aynı fikirdeyim. Evet. Milan onu Asvel. ben bilemem Milan Asvel'i. Kim bilir? Yani normalde Milan olması lazım ama başka bilen biri varsa ona sorman lazım diye düşünüyorum. Baskonya Barcelona'yı da, yani Barcelona bu kadar da aşağı inemez. Çünkü biraz daha içeriden, yani bu maç Jan Veseli'nin, Sertac'ın ve Mirotic'in maçı. Yani Baskonya'yı içeriden yenebilmen lazım. Onu da yenemiyorsan o zaman düşünmesi, ama bir yerde huzur yoksa hiçbir şey yoktur. O da Barcelona'nın başka türlü bir tanımlamak. Ondan en sona bıraktım. Huzur yok mu diyorsunuz? Ben olmadığını net görüyorum. Banka bak. Ama Yani bir böyle bir şey olabilir. toparlandılar, Bir iyi tane gidiş koç vardı falan. burada maç içinde bağırıyor, yerine oturmuş. Oyun aksiyona böyle bir şeyler yapıyor. Yanında koçlar da şöyle davranıyorlar. Deli mi bu der gibi. Yani abi, yani dersin Neyin ki evet reaksiyonu? haklısın, değilsin, sakin ol falan. Ben orada pek huzur okuyamıyorum ki çok önemli. Onun için o iki maç, yani Milan maçı en son maç galiba, tekrar getirebilir miyiz? Evet Milan Asvel. Evet, Milan Asvel. Artık Milan'ın da onu kazanması lazım. Evet. Onu da Barcelona'nın kazanması lazım. Yani normalde şu lig akışında Fenerbahçe, Maccabi, Virtus, Barcelona, Valencia, Efes, Žalgiris, Olympiakos ve Milan'ın kazandığı bir hafta olmalı lazım diye senin bu tahmin şeyine böyle bir cevap vereyim. Son olarak ben de hatırlatayım. Koç izleyicilerimiz biliyorlardır muhtemelen ama siz de izlemişsinizdir. Kızıl Yıldız Monaco mücadelesi Saša Obradovic'in sahanın ortasında Kızıl Yıldız amblemini öpmesi de enteresandı maç başlamadan önce. Bir yorumunuzu alayım, yani böyle şeyleri pek görmeye alışık değiliz basketbolda biz. Değil mi? Yani siz böyle şeylere tanık oldunuz mu daha önce bilmiyorum ama. Yok, olmadım. Tabii onu Monaco formasıyla yapmak daha kolay. Tabii ama yine ayıp. Daha kolay. Evet. Değil mi? Yani. Ama hani farklı gösterebilirsin. Farklı gösterebilirsin ama Kız Yıldız'ı, sempatiyi hani böyle mi verebilirsin? Taraftarı da coşturmadı yani. Böyle taraftarı da çok böyle büyük bir tepki göstermedi yani. Gösterdi mi? Ben olsam ben de göstermem. Yani ben oradan bakıyorsam ne gerek var derim. Biraz değişik Ama olmuş yani. tabii herkesin, Koçla ilgili fikirlerim bir kez daha herkesin kendi bakışı var. değişti. Peki. Çok da karşılıklı oynadım. Saşa'yı da biliyorum. Yani böyle onlarla demek ki ayakta kalmak için Mücadele. değerli gören o hareketleri. Yoksa her yere gidebilirsin. Daha önce çalıştığın takıma. Çalıştırmadığın takıma gidebilirsin. Seni severler, sevmezler. Ama hani böyle bu kadar çok ağır simgelemek doğru mu? Orayı bilmiyorum. Ben de hiç yakışmadı gibi gözüktü. Peki. Koç, ağzınıza sağlık. Teşekkür Senin de ederiz ağzına değerli yorum ve sağlık. katkılar için. Rapsel'in sunduğu Koç ve Ben programını noktalıyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.